Hepinize merhabalar. Uzun zamandır en çok istenen tariflerden bir tanesini yapacağız bugün. Önümdeki tencereden, malzemelerden anlamışsınızdır. Bir de şöyle 10 numara bir et hazırlattım. Az sonra anlatacağım. Bugün artık mangalda desek mangalda, fırında desek fırında enteresan bir tarif olacak. Ben de bunu açıkçası ilk defa deneyeceğim. Ama korkum yok. Allah'ın izniyle başarırız. Bugün mangalda güveç yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle kuzu incik kullanacağız. Patlıcan, domates, sarımsak. Güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Bunlardan önce mangalı hazırlamamız lazım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, bahsettiğim bu. Mangal derseniz mangal, fırın derseniz fırın. Değişik bir tasarımı var. Bunu bize sabah sobaları yollamıştı. Çok fazla kullanma fırsatı bulamadık ama bence bugünkü yemek tam bunun işi. Şimdi her zaman yaptığım gibi 2 tane tutuşturucu koyuyorum. Bugün odun yakacağız, kömür yakmayacağız. O yüzden de şöyle küçük odun parçalarıyla birbirinin üzerine hava alacak şekilde koyarsanız problem yaşamazsınız. Normalde hep yaptığımız gibi bizim bacalarda da yapabilirsiniz bu işlemi ama bugün değişiklik olsun dedim. Böyle yakmaya karar verdim. İsterseniz aynı şekilde çalı çırpıyı koyup bacada da tutuşturabilirsiniz. Problem yok. Evet, bu kadarı yeterli olacaktır. Şimdi ateşimiz biraz tutuşsun. Ben bunu üzerine besleyeceğim. Ateşimiz hazır sayılır. Yaklaşık 3-5 dakika oldu olmadı. Zaten odunlarım kuru. Tutuşturucularla bu iş çok kolay oldu. Artık bu kendini alana kadar biz gidelim içerideki işlerimizi halledelim. Şimdi bugün yapacağımız güveç yemeğinde neler var? Ben et olarak kuzu incik seçtim. İnciyi de şöyle güzel kasabıma ayarlattım. Kemiklerinden arındırılmış halde şöyle lokma lokma güzel bir şekilde yaptırdım. Bunun yanında şöyle kuyruk yağına ihtiyacımız var. Ama kuyruk yağını bütün halde koymayacağız. Şöyle tavamızda eriteceğiz. Erimiş haliyle kullanılacak. Bu güvecin ana malzemesi etten sonra patlıcandır. Patlıcansız güveç olmaz arkadaşlar. Normalde benim bugün yapacağım tarif Adana güveci diye geçiyor. Normal şartlarda bu tarzda Adana'nın kendine has bir patlıcanı var. Köy patlıcanı diyor onlar. Bursa'da yaşıyorum. Benim onu bulmam çok zor. O yüzden de Adana patlıcanına doygunluk ve boyut olarak, yani o böyle etli bir patlıcandır ve boyutları da böyle küçüktür. Ona en yakın patlıcanı pazarda aradım, buldum. Genelde Adana yemeklerinde çok kullanılan kapya biberim var. Biraz tatlı Charleston biberim var. Şöyle pembe domateslerden aldım. Gerçekten 10 numaradır bunlar. Yani şunu yemeye doyamazsınız. Mis gibi kokuyor. Gerçekten şunların mevsimi bitmeden bunu kullanmak istedim. Ve bu yemekte bolca sarımsak var. Aşağı yukarı 2 başa yakında sarımsak kullanacağız. Bir de şöyle biber salçamız var. Patlıcanları soyarak başlayalım. Çünkü bir miktar patlıcanları bekletmemiz gerekiyor. Bunları çok aşırı küçük parçalara bölmüyoruz. Bu şekilde yaklaşık şu boylar iyidir. Çok küçük olursa arkadaşlar erir. 4 tane patlıcan yetti bana. Şu an ben buna bol tuzlu bir su ayarladım. Tuzunu bol koyun. Bu patlıcanlar hemen kararır. Gördüğünüz gibi benim patlıcanlarım şu an gerçekten pamuk gibi bembeyaz. Ya bunu korumasını istiyorum. Bir süre bekleyecek. Bunun üzerine birazcık da limon suyu. Bu da yine patlıcanlarınızın rengini korumasına yardımcı olacak. Aynı zamanda biraz da acılığını da alacak. İkinci olarak da şöyle kapya biber. Çok aşırı derecede fazla ihtiyacımız yok. Bunları da bu şekilde yine aşağı yukarı şu boyutlarda kesmemiz yeterli olacaktır. Kapya biberler dışında bir de şöyle Charleston biberler var. Bunlar acısız biberler. Aynı şekilde bunları da yine iç çekirdeklerini alın. Kalanları
Aşağı yukarı yine şu boylarda yaparsanız iyidir. Çok fazla biber ihtiyacımız yok. Öyle tahmin ediyorum ki 2 tane kapya biber, bir 3-4 tane de yeşil biber işimizi görecek. Biz artık kuyruk yağlarımızı şöyle birazcık küçültmeye başlayalım. Yani ne kadar küçük olursa işimiz o kadar kısa sürecek. O yüzden de çok böyle iri iri parçalar olsun istemiyorum. Şu an ocağımız kısık ateşte. Yani çok açık değil. Şöyle kuyruk yağlarını içine bırakacağım. Çok hızlı değil, yavaş yavaş erimesi gerekiyor. Çok aceleyi getirmeyin. Aceleyi getirirseniz hem her tarafı batırırsınız hem de istediğimizi elde edemeyiz. Yani yağımızı yakmak istemiyoruz. Yavaş yavaş katı yağı sıvı yağa çevirmek istiyoruz. Amaç bu. En sonunda kıkırdaklar kalacak. O zaman görüşürüz. Şöyle bir avuç sarımsak. Bunda daha da fazla girebilir ama benim biraderle annem çok sevmediği için ben biraz kıstım. Normal tarifte daha fazla var. Burada aşağı yukarı 20 dişe yakın sarımsak var. Bunun hepsini kullanacağız. Az bir işi kaldı ama istediğimizi elde ettik. Şimdi şu kenarlarda kalanları da ortaya şöyle atıyorum. Hiç ilgilenmiyorum. Kısık ateşte bu şekilde erimeye bıraktım. Domatesleri de ayarladım mı artık işimiz bitiyor. Bakın ya, domatese bakar mısınız Allah aşkına ya. Gerçekten harika bir domates. Şu kısımlarını alacağım. Hiç kabuğunu falan soymayacağım. Çünkü kabuğunu soyarsam iyice erir. Bu şekliyle bırakacağım. Şu an gördüğünüz gibi bu odunlarım artık şöyle köz hale gelmeye başladı. Bunu üzerine oturttuğunuz zaman şöyle tamamen taş tabanlı bildiğiniz fırına dönüyor. Şöyle de tepesinde bacası var. Bacayı da taktık. Şimdi bir süre fırınımız ısınsın. Burada havalandırma sistemi var. Bacası zaten açık. Havalandırma da açık. Ateş için şurada yanlarda kanallar var arkadaşlar. Şu kısımlardan ateş buralara dışarı çıkıyor. Bu şekilde buradan odun takviyesi de yapabiliyorsunuz. Bu mangalı ikinci kullanışım ama yani bu tür bir mangalım yoktu. Açıkçası hoşuma gitti. Havalandırmayı açık bırakacağım. Birazcık fırınım ısınana kadar alttan iyi oksijen alması için. Evet arkadaşlar, hazırlıklarımız tamam. Mangalımız da şu an olmak üzere. Yağım istediğim noktaya geldi. Şöyle başlayalım. Bismillah diyoruz. Tencerenin altına şöyle, ben Çankırı kaya tuzu kullanıyorum yine. Tencerenin altına birazcık tuzumu koydum. Kızgın olduğu için, bir de üzerine şöyle pütürler olduğu için bunu almanın en kolay yolu benim açımdan bu geldi aklıma. Bir tane et şiringam var. Bu et şiringasıyla bu şekilde yağı çekiyorum. Tencerenin içine veriyorum. Şu aşağı yukarı 40 mililitre zannediyorum. Hemen hemen bir 100-150 mililitre gibi yağ koyacağım. Bu kadarı benim için yeterli. Tam hani şu tendonları vardır ya inciklerin. En lezzetli, en böyle lokum gibi kısımları. Kasabıma rica ettim. O kısımları bu şekilde ayırttırdım. Ya incikleri kemiklerinden ayırttırın. İşte o sinirli kısımlarını falan ayıklasın. Size şöyle, hani şöyle lokmalık diyebileceğimiz, biraz iri lokmalık ama pişeceğini de düşünün. Bu şekilde etler ayarlattırın. Bana göre ya bunu kaburgayla falan da yapabilirsiniz. Ama bence en güzel hali bu olur. Size de incik kullanmanızı tavsiye ederim. Bir kaşık şöyle biber salçası. Kırmızı toz biber. Adana yemeklerinin olmazsa olmazıdır zaten. Bol miktarda kırmızı toz biber koyuyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar koydum içine. Şöyle içerisinde bir sos haline getiriyorum bunu. Hem yağım soğumuş oldu, hem salçam
katı bir hal olduğu için bu tip salçalar biraz koyu olur. Şimdi etleri daha rahat karıştırabilmemi sağlayacak. Etlerimi de içine atıyorum. Ben 1 kilo 750 gram incik eti kullanacağım. Son olarak sarımsaklarımı da bütün halde içerisine ekliyorum. Ben kabuklarını soydum. Şöyle bir elimle kontrol ediyorum. Tamamen soğumuş. Artık elimizle girişiyoruz. Bu şekilde bütün malzemeyi karıştırıyoruz. Etimizin her yerine o dibinde hazırladığımız sos ve sarımsakların dağılmasını istiyoruz. Tuz ve limonun etkisi şu an patlıcanlarım gördüğünüz gibi hala kar beyazı. Şimdi bunları birazcık şöyle fazla suyunu sıkmamız gerekiyor ki sulandırmasın güvecimizi çok. Ve acılığını da mümkün olduğu kadar almış olacağız. Sıkı sıkı bastırıyorum. Şöyle patlıcanları bir kat döşedik. Şöyle kırmızı biberlerden üzerine bir kat yapacağız. Kırmızı biberlerden üzerine bir kat yaptım. Yeşil biberlerden daha az koyacağım. Şöyle aralara serpiştirdim. Bu kadarı yeterli. Bazıları domatesin suyunu sıkıyorlar. Ben sıkmayı tercih etmedim. Çünkü domatesin suyu bence güzel bir sos oluyor. Şöyle domateslerimi de birazcık sıkış tepiş de olsa şöyle koydum. Artık şöyle kapağımı kapatıyorum. Artık güveci fırına verme zamanı geldi. Şu an içerisi süper görünüyor. Şöyle tamamen köz olmaya başladı. Burada bir tane canlı odunum var. Kenarda bir tane yine ufak közüm var. Havalandırmayı açık bırakıyorum. Şu kapağı açalım. Bismillah diyelim. Şu güvecimize fırınımıza koyalım. Yaklaşık 3 saat kadar duracak yemeğimiz içinde. 3 saat sonra çıkarıp bir kontrol edeceğiz. Durumuna bakacağız. Şu an itibariyle 1 saat 40 dakika oldu. Şu an bu durumda. Şöyle kenarda da bir tane var. Şöyle bakın. Kısık ateşte devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, yaklaşık 3,5 saate yanaştık. Şimdi artık altında gördüğünüz gibi tamamen közüm kaldı. Güvecim de artık tamamdır. Vallahi çok merak ediyorum nasıl oldu. Hadi bakalım, biraz dinlendirelim, birazdan açarız. Evet arkadaşlar, 3,5 saatlik bir maratonun sonuna geldik. Ben bir yarım saate yakında dinlendirdim. Şu an elimi değebiliyorum. Şöyle bir açalım kapağı. Gel bakalım Joe. Üstten şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama bunu herhalde bu cezene bırak gibi devirmek lazım. Çocuk nasıl yapıyor ya? Koca koca tencereleri vallahi harbiden bravo yani. Ben şimdi bunu nasıl yapayım? Herhalde en doğrusu şöyle bir tepsiye devirmek olacak. Şöyle bismillah diyeyim. Şunu şöyle bir devirelim bakalım ne çıkacak. Vay 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 vay. Evet arkadaşlar. Zahmetsiz rahmet olmuyor derler ya. Gerçekten öyle. Yani çok da zahmetli bir şey sayılmaz ama yani birazcık tabii böyle ilk defa kullandığım için fırını acaba mı, fazla mı koydum, az mı koydum? Ama Allah'a şükür güzel oldu. Şimdi isterseniz lafı uzatmayalım. Bir tadına bakalım. Et nasıl piştiği konusunda bakın arkadaşlar. Et böyle pişmiş. Resmen hurma gibi olmuş. Bakın. İncik normalde biliyorsunuz en sert yerdir. Ama lokum gibi oldu. Şöyle etinden, patlıcanından, sarımsağından, biberinden bu lokmayı sizin için tadıyorum. Bak yemin ediyorum sana, dişe ihtiyaç yok. Böyle bir şey yok. Arkadaşlar bir lokma daha alayım ya. Sırf etini alacağım bu sefer. Etin şöyle tadına bir bakmak istiyorum. Bakın. Ya harbiden olay. Yani bu lokmalık sistem çok hoşuma gitti. Bunu da bir müsaadenizle tadayım. Bitti.
3 saniyede yutulan et mi olsun bundan, ne olsun? Arkadaşlar gerçekten harika olmuş. Yani bakın şöyle düzeltmek için bile çatalı sürdüğümde et dağılıyor. O derece. Yani gerçekten çok lezzetli olmuş. Uzun zamandır istiyordunuz. Mangalda yapalım diyordunuz. Mangalda isterseniz onu da aşağı yazın. İster Weber'de, ister Grus'ta yine bir tane isterseniz yaparız. Bu bizim kanaldaki ilk güveç videomuz oldu. Bence çok da lezzetli oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.